Herkese merhaba. Bugün size Diffenbachia bitkisinin başına gelen bir sorundan bahsedeceğim. Zararlılar. Komşumun bana getirmiş olduğu bu Diffenbachia bir süre evde olmayacağını söyleyerek bana getirmişti. Yani bakımını bir süre sen yapabilir misin demişti. Ben de aldım bitkiyi. Tabii ki o ara pek incelememiştim. Direkt aldım, diğer bitkilerimi yanına koydum. Ama dün fark ettim ki üzerinde bir sürü zararlı varmış ve ben bunu hiç fark etmemişim. Ben kontrol de etmemiştim gerçi. Hemen onu ayırdım karantinaya. Diğer bitkilerimin yanından hemen çektim. Bununla ilgili ne yapacağız, neler yapabiliriz ve bu zararlı nedir? Bunun hakkında biraz bahsedeceğim. Bu bitki aslında benim değil, komşumun bitkisi. Bu zararlı nedir ve bununla nasıl mücadele edilir kısmına geçmeden önce küçük bir şekilde Diffenbachia bitkisi nasıl bakılır veya nerede konumlandırır bunun hakkında biraz bahsedeyim. İlk olarak bitkimizin toprağı nasıl olmalı? Bundan bahsedeyim. Şimdi bu bitkimiz aslında bir toprak seçimi yapmaz. Yani bir toprak ayrımı yapmaz. Her tür toprakta bakım yapabilirsiniz. Ama sadece bu bahçe topraklarının çok sert olanları var. Yani suladığınız zaman çok sert yapıya sahip olabilecek topraklar var. Sadece onlarda kökler çok fazla iyi hareket edemediği için onlarda birazcık geç büyüme görebilirsiniz. Ama onun dışında bir toprak ayrımı yapmayacaktır. Ama en ideal toprak nasıl olur derseniz böyle torflu, humuslu bir toprak, yani onun geçirgenliğini sağlayacak olan lav taşlı, ponzalı, yani benim her zaman topraklarımda bahsetmiş olduğum toprak türlerini bir karışım olarak hazırlayıp bu bitkimizde o toprağı kullanabilirsiniz. Benim komşudan almış olduğum bu bitkide zaten görüyorsunuz toprağının nasıl sert bir yapıda olduğunu. Benim hiçbir zaman hiçbir bitkimde böyle sertleşmiş bir toprak göremezsiniz. Ama bitki mutlu mu? Evet, gayet mutlu. Sadece birazcık belki geç büyüme gösterebilir dönem dönem ama onun dışında gayet sağlıklı büyüme gösteren bir bitki. Bu bitkimiz suyu sever mi, sevmez mi ya da nasıl bir sulama yapmalıyız? Birazcık da bundan bahsedelim. Diffenbachia bitkimiz öncelikle evet suyu sever ama böyle aşırı bir şekilde de toprağının fazla ıslak kalmasından da hoşlanmaz. Çünkü çok büyük bir kök yapısına sahip değillerdir. Tüm bitkilerde olduğu gibi yine Diffenbachia'da da mutlaka parmağımızla toprağını kontrol ediyoruz. Eğer ki kuruysa toprağı, evet sulamasını yapabiliriz. Hatta zaten su istediği zaman biraz böyle yapraklarında buruşturma, aşağıya doğru eğdirme problemini de görebilirsiniz. Tabii ki bu sadece su istediğinde değil, fazla sulama olduğunda da kök çürümesine yatkın bir duruma geldiğinde de bu yapraklarını indirme problemi olur. Zaten toprağına bakarsınız. Yaprak eğdirme problemi gördüğünüz zaman eğer toprağı kuruysa su istiyor demektir. Ama toprağı zaten nemli ama yine yaprak aşağıya eğdirmiş. Bu durumda zaten demek ki siz fazla sulamışsınızdır. Direkt toprağını değiştirerek kök çürümesini engelleyebilirsiniz bu durumda da. Sulama yaparken mutlaka yine dinlenmiş su kullanmalıyız. Suyumuzu direkt özellikle kış ayında çeşmeden direkt alarak sulama yapmamamız gerekiyor. Zaten çeşme suları soğuk olduğu için direkt çeşme suyunu kullandığımızda, o soğuk suyu direkt kullandığımızda köklerine zarar verebilirsiniz. Ya da dilerseniz çeşme suyunu alırsınız, kaynatırsınız, bir süre dinlendirirsiniz onu yine, soğutursunuz, ondan sonra sulamasını yine yapabilirsiniz. Peki konumu nasıl olmalıdır Diffenbachia bitkisinin? Bu bitkimiz evet bir gün aşığıdır aslında. Yani güzel gün ışığı alan bir ortam sever bu bitki. Ama yine böyle yarı gölge alanlarda da yaşamını sürdürebilen bir bitkidir. Ne kadar güzel gün ışığı alırsa evet o kadar da güzel büyüyecektir ama yarı gölge alanlarda da yine ölmez, yaşamını sürdürür. Özellikle direkt yaz aylarında direkt güneşten kaçınmamız gerekiyor. Bu durumda direkt şu yapraklarının, bu güzel yeşil yapraklarının kenarlarında, orta kısımlarında yanıklara sebep olabilir. Bu yüzden yaz aylarında özellikle direkt güneşten korumalıyız. Bu durumda filtrelenmiş ışık kullanabilirsiniz. Yakıcı güneşten bunu koruyabilmek için tül perdenizi çekersiniz ve direkt gelen güneş ışığından korumuş olursunuz. Kışın da yakıcı güneş olmadığı için biraz daha böyle pencere yakına konumlandırabilirsiniz. Onu birazcık o hem tatlı ışığı hem de birazcık daha güneş aldırmış olursunuz ama dediğim gibi bu sadece yakıcı güneşin olmadığı kış aylarında bunu biraz daha pencereye yakın konumlandırabilirsiniz. Yine bu bitkimiz biraz duvar kenarında durup böyle duvara çok teması sevmez ya da diğer bitkilerle böyle çok iç içe olmayı da sevmez. Yapraklarının böyle bir yere temas etmesini de sevmez. O yüzden onu birazcık diğer bitkilerinizden ve duvar kenarından birazcık geriye doğru alabilirsiniz. Yine Diffenbachia'nızı kışın kalorifer peteklerinden, yazın da klimadan biraz daha uzak tutmanızı öneririm. Bir sonraki adımda çoğaltmaya gelelim.
Çoğaltma olarak bu bitkimizin çelik alarak, yani tepe çeliğini alarak çoğaltma işlemi yapabilirsiniz. Yine böyle ikili üçlü bir saksı içerisinde ise toprak ve saksı değişimi sırasında kökten ayırmayla da çoğaltım yapabilirsiniz. Peki çelikle çoğaltımını nasıl yapacağız? Şimdi difenbahyamızda şuralarında eklem yerleri var bakın. Yani ben buraları eklem yerleri diyorum ama illaki farklı bir adı vardır. Şuralarda her yaprak kurutmada buralarda bir kabukçuklar oluşturur. Bunları soymanızı pek tavsiye etmem. Yani bu difenbahya bitkisinin kendisine has bir özelliğidir aslında. Buralardan, eklem dediğim yerlerden kesimini yaparak suya koyabilirsiniz. Suya koymadan önce mutlaka bence 1-2 gün bir bekletin. Üst kısmında suya koyup veya toprağa koyacağımız kısmın birazcık en azından kurumasını ve oradan herhangi bir şekilde bir bakteri kapmaması için orasının kurumasını öneririm. Daha sonrasında direkt toprağa da ekebilirsiniz ya da suya koyarak da köklendirme işlemini yapıp daha sonra yine toprağa ekebilirsiniz. Burada bahsetmek istediğim bir durum var. Şimdi ben bunu video çekmeden önce birazcık buralarından soyup bakmıştım. Bazı yerlerinde şu kabukların altında bir gözler var. Uyuyan gözler diyebiliriz onlara. O uyuyan gözlerin tepe kısımlarında kimisinin tepe kısmı kurumuş. Yani o artık işlevi yok aslında. Şimdi şu ayırdığım, açtığım kısımdan göstereyim size. Şurada bakın uyuyan gözler var. Şunun tepe kısmı yeşil. Herhangi bir şekilde bir kuruma yapmamış tepe kısmı. Çelik alacağınız zaman şuralarının yeşil olmasına, özellikle gözün üzerinin yeşil olmasına dikkat edin. Ve bunu benim fikrim alt gövdede bırakın. Daha sonra onun şu üst kısmından kesimini yapıp bu gözlerin uyanıp buradan sürgün vermesini sağlayabilirsiniz. Bir de bunun üzerinin kahverengi olup kurumuş olan kısımları var. Onu da şöyle bakın, şurada mesela bu göz artık tamamen işlevini bitirmiş. Tabii ki bu kuruyan dalların hepsinin altında göz var diye bir şey yok. Bakın mesela buralar boş, herhangi bir şekilde bir şey yok. Bunu ben video çekim yapmadan önce şuradaki kabarıklığı görünce onu oradan söktüm. Şuradan göstereyim. Mesela şurada da var bir tane. Şurada da var yine. Bu gözlerin üzerinden dediğim gibi çeliğinizi alabilir, suya veya toprağa dikimini yapabilirsiniz. Eğer bitkiniz sizin tek dal halindeyse hem bunu biraz daha dallandırıp çoğaltmış da olursunuz. Tepe çeliğini aldıktan sonra tabii ki bir fotosentez yapması gerektiği için ve tepesinin alttaki mineralleri alan bir kısmı da olmadığı için mutlaka ya yan sürgünü verecektir ya da dipten bir sürgün verecektir. O alttaki mineralleri kullanması gereken bir kısım olacaktır yani. Hem siz bitkinizi ekstradan herhangi bir duruma karşı çoğaltmış olursunuz hem de bitkinizi dallandırmış olursunuz. Difenbahya bitkisi hakkında kısacık inşallah kısa olmuştur. Elimden geldiği kadar bakım hakkında bilgiler verdim. Şimdi asıl bitkimizdeki bulunan zararlı hakkında bahsedelim. Peki difenbahya bitkimizde hangi zararlar bulunur? Örümcek akarları bulunabilir, unlu bitler bulunabilir, pul böcekleri bulunabilir, bir de yaprak bitleri bulunabilir. Bu tür şeylere biraz daha fazla yatkın bir bitkidir. Bu yüzden sürekli yaprak altlarına ve gövdesine mutlaka dikkat etmek gerekiyor. Sürekli eliniz üzerinde, gözünüzün üzerinde olması gereken bitkilerin arasında. Peki benim bu bitkide şu anda ne problemi var? Bunun üzerinde pul böcekleri var maalesef ki ve bir sürü şekilde var. Bu tüm zararlı böcekler diyeyim, bitkinin öz suyuyla beslenen küçük, genel olarak da pul böceği için söyleyeceğim bunu sadece. Genel olarak hareketsiz gibi duran bir tür böcek türleridir. Bu pul böcekleri renkleri böceğin türüne ve bitkinize göre de değişebilir. Yani değişim olabilir. Her zaman kahverengi veya işte farklı bir renkte olacak diye bir şey yok. Benimkinde şu anda kahverengi pul böcekleri var. Ve yine farklı işte unlu bitler, yaprak bitlerini zaten yürüdüğünü görürsünüz. Unlu bitlerin de yürüdüğünü görürsünüz. Böyle beyaz pamukçuk gibi olanlar da unlu bitlerdir. Bu da çok istilacı bir türdür. Yaprak bitleri, bunların hepsi istilacı türlerdir. Ve bir anda bütün bitkinizi sardığını ve yanında bulunan diğer bitkilerinizi de sıçradığını görürsünüz.
Peki bunlar ne yapar yani? Bitkimize yapraklarının sararmasına, ki zaten şurada artık sarartmaya da başlamış, bitkinizin solgunlaşmasına ve yaprak dökmesine sebep olabilir. Bu durumda bitkinizin büyümesi yavaşlayacaktır, zayıflayacaktır. Çok fazla görülüp arttığı zaman da bitkinizin maalesef öz suyunu emdiği için öldürebilirler. Bir de size bu pul böceklerini göstermeden önce bunların salgıladığı bir öz var. Bu da bal özü adı verilen bir yapışkan bir madde salgılar. Böyle yapraklarına dokunduğunuz zaman böyle yapış yapış bir durumla karşılaşırsınız. Bu da zararlının dışarıya aktarmış olduğu, vermiş olduğu bir yapışkanlıktır. Hatta parlağımsı bir görünüşe de sahip olur. Şimdi size direkt bu pul böceklerinin görünüşünü göstereyim. Şöyle çeviriyorum şimdi. Bakınız şöyle yaprak üzerinde bir sürü ve bir sürü var. Ve o kadar fazla ki yapraktaki bu parlağımsı kısmı da görebilirsiniz. Yapış yapış olan kısmı ve sadece yapraklarla da kalmamış. Yaprakların üst kısmı, alt kısmı ve gövdeleri artık gövdeye kadar inmeye başlamış. O kadar fazla ki gövde kısmından da şöyle, hatta yaprağın arkasını şöyle kaldırayım size. Bakınız arka kısmına. Ya yapıştı. Şuradaki gövdeye de inmeye başlamış şuralarda. Ve yavrucağım artık yani buna rağmen yine de yeni yapraklar vermeye devam ediyor. O kadar güzel yaşama enerjisi var demek ki. Şimdi bunu ne yapacağız? Bunu dilerseniz banyonuza götürüp iyice bir yıkayabilirsiniz yaprakları. Ya ben şimdi bunu size göstermek için hiç banyoya götürmeyeceğim. Direkt kendim burada suyumu hazırladım. Bildiğiniz sadece su var şu anda. Tek tek bütün yapraklarımın üzerine birazcık sert olacak. Hem o balımsı kısmı aldıracağım hem de o pul böceklerini temizlemeye çalışacağım. Şöyle arkasına bakalım. Arkasında da mutlaka tek tek siliyoruz. Yine şurayı da. Ben direkt pul böceklerinin olduğu kısmı çevireyim ki. Çünkü işlem uzun sürebilir. Şöyle arka kısmını bakın güzelce şu anda. Zaten bunu biraz önce size göstermiştim bu yaprağı. Şöyle birazcık sert olacak. Bakın. Şöyle bezimi açayım. İç kısmını şey yapmıştım. Bakınız. Şimdi bunun üst kısmında da vardı bir sürü. Şimdi de burayı temizliyorum. Hem ballı kısmı almaya çalışıyorum hem de bu bütün böcekleri böyle silerek temizlemeye çalışıyorum. Yani bunu siz evet duş aldırma yönteminde hani kullanabilirsiniz. Direkt duşun altına sokup akıttırabilirsiniz ama çıkacağını direkt öyle düşünmüyorum ama en azından küçük minik hem tozlarını aldırmış olursunuz hem de biraz rahatlatmış olursunuz. Şu küçük olan dalına da indiğini söylemiştim size. Bakın şöyle bunu da böyle aldırmaya çalışıyorum. Şurada dalda var bir sürü. Şu dalın kendisinde var. Yani sapta var daha doğrusu. Mesela un böceklerine de rastlayabilirsiniz. Eğer böyle çok fazla bunda olduğu gibi aşırı bir istila durumu yoksa kulak pamuğunuza alkole batırırsınız. Yani kolonyayı batırırsınız ve un böceklerinin olduğu kısma böyle nokta şeklinde dokundurduğunuz zaten direkt ölüyorlar, patlıyorlar. Öyle de yapabilirsiniz. Ya bununla da yapabilirsiniz. Bu pul böceğinde de onu yapabilirsiniz. Mesela şu bakın sarartmış. Artık o kadar da fazla ki arkasında. Önünde.
Yine yaprak aralarını kontrol ediyorum. Farklı zararlılarla da karşılaşabilirsiniz. Yani sadece bu mesela un bitleri yaprak aralarını çok sever. Burası da bayağı bir yapış yapış olmuş gövdesine kadar. O gövdeyi de alayım, o gövdeyi de sileyim. Zaten parladığı için direkt fark ediyorsunuz, siz de görüyorsunuz. Şu kısım bayağı parlak duruyor. Beziniz bile o balımsı kısma geldiği zaman takılıyor zaten. Artık o kadar çok üremişler ki. Bir de şurada bakın, bunu bilerek silmedim. Şuradaki yaprağımı zaten sararmış o yaprağım. Üzerinde de bir sürü vardı pul böceklerinden. Şimdi bunu direkt ben yaprağını oradan alacağım. Hani hem silmeyeceğim, zaten bitkiye de bu sarı yapraklar bir yük oluyor. Bunu şuradan bakıyorum. Şunun böyle birazcık eğdirdiğimde artık son eğim kısmına kadar eğdirdim. Daha da açıp da orayı bakın çok da fazla sarartmamış. Onun şu kısmına kadar, şuradaki eklem yerinin üst kısmına kadar alıyorum. Bakın yaprağın üzerine, şuralarda. Şurası zaten bakın parlak parlak. Alt kısmı içi dolu. Şimdi biz bu bitkimizi sildik. Peki işlem bu kadar mıydı? Hayır, bu kadar değil. Yani bunu bir kere yaptınız, hemen tamam kurtuldum diye bir şey yok maalesef. Sizin görmediğiniz taraflarda, yaprak içlerinde veya toprağınızın içinde dahi olmuş olabilir zararlılar. Bu yüzden bitkinizi mutlaka 2 günde bir bu işlemi tekrar edin ve sürekli de ara ara kontrol edin bitkinizi. Ben şimdi bu işlemi bitirdim. Bu işlemi bitirdikten sonra peki başka ne yapacağım?
Size bu zararlılar karşı koruyabilmek adına yani ara ara fıslama işlemini yapabilmeniz için size şöyle önerebileceğim bir nim yağı var. Aynı zamanda tesbih ağacı yağı olarak da geçer. Bunu aktarlardan veya internetten alabilirsiniz. Güvendiğiniz herhangi bir yerden alım yapabilirsiniz bunu. Şimdi bunu dinlenmiş fısfıs şişemin içerisinde, bu hani ölçü artık siz kendiniz ayarlayabilirsiniz. Benim bu bütün bitkilerde kullanmış olduğum bir ölçüdür. 250 milimlik bir ölçü bu. Bunun içerisine nim yağımı ben 4 damla kadar damlattım. Yani normalde hiçbir şekilde problemi yokken 2 damla kullanıyorum. Yani bunun bir ölçüsü herkeste değişebilir. Ben her şeyin azını kullanma taraftarı olduğum için normalde 2 damla kullanıyorum. Şu 250 milime göre. Ama bu bitkimde gerçekten çok fazla olduğu için ben bunu birazcık arttırıp 4 damla kullandım. Şimdi bunun silme işlemini yaptım, bitirdim. Hem bitkime fayda sağlaması için hem de gelecek olan zararlardan da koruyabilmek için bu nim yağını fıslama işlemi yapacağım. Tabii ki aynı zamanda bu bitkimiz de nemi sevdiği için fısfıslama işleminden de memnun kalacaktır. Yine şu yaprakların uçlarında, nemsiz kaldığı zamanlarda yaprakların uçlarında böyle minik minik küçük küçük yaprak ucu kurumaları görebilirsiniz. Hem onları engellemiş olursunuz, hem de onu rahatlatmış olursunuz. Hem de tabii ki zararlara karşı da önleminizi almış olursunuz. Tabii ki %100 bunu kullanmam hiçbir şekilde olmayacak diye bir şey yok. Ama bir nebze dahi olsa onu bir süre koruma altına almış olursunuz. Şimdi bunu şöyle yaprakların üstlerine, özellikle yine yapraklarının arka kısımlarına fıslama işlemimi yapıyorum. Gövdesine çeviriyorum. Bakın şurada yeni yaprakları geliyordu. Ben çok ellemek istemedim o yaprakların oralarını. Ama oraları da hem yaprağını rahat çıkartsın hem de herhangi bir zararlıya karşı da önlemimizi almış olalım. Şöyle çok aşırıya kaçmadan fıslama işlemimi yapıyorum. Dediğim gibi yine bunu da ara ara kontrol ettikten sonra, silme işlemini yaptıktan sonra 2 günde bir, bunu da yine çok fazla olmadan, ama şu an hani kış ayında olduğumuz için fazla nem de mantara sebep olmasın. Gövdesinde veya işte yaprakların arasında su bırakarak çürümesine veya mantar olmasına sebep olmayalım. Bence bu işlemleri yaparak bitkimize çok güzel bir katkı sağladık. Sağlıklı bir şekilde büyüyebilmesine teşvik ettik. Hem onu zararlardan uzaklaştırdık, hem de bakımını yaparak daha sağlıklı ve daha güzel bir şekilde büyümesine teşvik etmiş olduk. Yine bu tür zararlarla alakalı veya sizin Diffenbachia'nızla ilgili bir probleminiz varsa yorumlarda paylaşabilirsiniz. Ya da böyle bir durumla karşılaştınız, siz neler yaptınız? Bununla ilgili de bizlere bilgilerinizi paylaşabilirsiniz. Benim Diffenbachia hakkında paylaşacaklarım bu kadardı. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Bir başka bir günde başka bir bitkiyle tekrardan görüşmek üzere. Hoşça kalın.